Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Maalesef biraz önce kaydı yaptım aslında ama bizim ses çıkmamış. O yüzden aynı videoyu tekrardan çekeceğiz. Umarım bu sefer seste sıkıntı olmaz. Hadi hep beraber önce bir zararımıza bakalım. Ne kadar zarardayız? Buradaki opsiyonumuz ne olacak? Buna bir bakalım. Bir tarafta işleme girmiştim. Pardon, 71,5. 715 pardon. Bu 75'te kapatacağım bunu. Biraz zarardayız orada. Yarın muhtemelen düzelir diye tahmin ediyorum. Bu tarafta ise zararımız biraz daha sağlam şekilde yüksek. Onu da bu hafta hallolacağını düşünüyorum. Biraz da hızlıca geçeyim. İkinci tekrarım olacak. Aynı şeyi anlatacağım kendi kendime. Burada beklentimi karşıladı açıkçası. Şu bölgenin tekrardan bir destek olarak çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ben çalışacağını düşünüyorum. 3.60'a doğru yükseliş beklentim devam ediyor orada. Korku endeksi bugün biraz daha yani yarın daha iyi olacaktır burası. 12-13'lere hatta şu turuncunun içine bile geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Altcoin sezon endeksi çok bakmamız gereken bir bölge değil. Yine de bakıyoruz 24'te. Bu yarın böyle maviye bile geçse beni şaşırtmaz. Çok tutmuyor çünkü. Bitcoin dominans 59, Ethereum 11, alır tarafı da 31 olarak karşımıza çıkıyor. Burada Bitcoin dominans biraz yükseldi. Haftalığı da güzel ama ben tekrardan bir düşüş daha bana yatkın geliyor. Baktığım için şimdi tekrar aynı şeyleri tabii anlatacağım biraz da. Bitcoin'deki %70 Ethereum Ripple burayı aldı tekrar. BNB, Sol, TRX, DOG şeklinde devam ediyor süreç. Hadi 100. paritemize de bakalım değişmemiştir diye umuyorum. Kit var. The Bank'te baktım. Grupla ilgili de konuştum aslında. Onu da ekleyeyim hadi tekrar. Sildim çünkü onu. Biliyorsunuz bir gün sonra siliyorum şeyi. Bakayım sildim mi? Sildim evet. USDT. Ona bakarız. Kit durur. O şekilde devam ederiz. Burayı artık alacağımızı aldık, kapatalım. Rainbow tarafında ayı bölgesindeyiz zaten, konuşuyoruz ne zamandır. Bu bölgelerde alırsın, beklersin. %30, 40, 50 neyse oraları hedeflersin. Geçersin. O bölgedeyiz. FOMO tarafında aynı şey. İşler burası uzun bir periyot. İşler böyle 3 ay sonra her şey çok böyle uçuyor kaçıyor seviyelerine de gelebilir ya piyasada. Orada burası sarı ve kırmızıya doğru gidecektir. O zaman da diyeceksin ki sen ben karlarıma stop koyayım ve işte girmediğim bir parite var, bir şey uçuyor, dalmayayım diyeceksin. Bakalım bugün son 24 saatte genel olarak Ethereum aslında yeşildi ben baktığımda. Bu da kırmızıya dönmüş. Yani shortçıların üzüldüğü bir şekle dönmüş piyasa. Zaten beklentimiz yükseliş şeklinde devam ediyor. Heatmap'e bakalım. Heatmap için süreç burada olumluya dönüyor yavaş yavaş. Burada da beklentimizi karşılıyor ama şu bölgenin de ne kadar satıcı olduğunu. Burayı atlattıktan sonraki yukarısı daha boş. Beklentimi hemen hiç şey yapmayayım, zaten burada var 75-76'ya doğru. Haftalıklara da baktım tabii ben aynı zamanda sesi kaydedemediğim videoda. Bakalım umarım kayıt oluyordur. Burada gördüğümüz senaryoyu çizmiştik. Şu bölge hedef olarak o çalışıyor. Devam. Kit için aslında çok geçmiş olmayan bir parite. Burada da bir yükselen trendini baz aldık ve işte buradaki yükseliş %75 civarı bir yükseliş oldu. Toplamda şu bölgeden. Şuralar artık yani uzak durmak gerekebilir, öyle diyelim. Gelelim şimdi haftalık ve günlük olarak bakalım piyasamıza. Tüpraş açısından haftalıkta tekrardan şu bölgelere toplasa bile esas düşüşün olmadığını öngörmek lazım. Ben burada daha düşüşün derinleşeceğini düşünüyorum. Orta uzun vadede biraz daha şu bölgeler bakın 185 daha yatkın duruyor. İlk etapta belki 190 küsurlara gelip tekrar o haftalık bölgesine dönebilir ama
En güzel 185'ler duruyor. Gelelim Ereğli'ye. Ereğli için biz ta şu bölgede konuştuk yukarı yönlü ve işte burada 4 ay önceki bölgesine de temas etti neredeyse. Bir çanaktan bahsedilebilir. Çanak boyu kadar gidebilir. Şu an burada bence pariteye dahil olmak çok sağlıklı değil. Haftalıkta da zaten tepede. Ben olsam artık burada dönüşü beklerim. Eğer buralarda dahil olmaya cesaret edemediysek burada çok mantıklı olmayabilir. Türk Hava Yolları da haftalıkta güzel duruyor. 340 bence daha yatkın ama yine aynı şey. Bunda da şu dip seviyelerde dahil olunabilir bölgelerde çok konuştuk. Oradan buraya gelmişken biraz o riski almamak bence daha doğru. Hatta şuradan bakalım ne kadar gitmiş. Böyle baktığımızda %20'lik bir kar var zaten. İş Bankası için düşüş bana daha yatkın geliyor. Böyle haftalıkta baktığımda artık o ivmelenmenin durduğunu görebiliyoruz. O düşüş olduktan sonra bakmak daha sağlıklı bence. BCH. BCH'de şuradaki yapı şu 480'lere kadar tekrar gelse daha doğru olur aslında ama burada artık şuna bakmak lazım. 467 kaybedilmediği sürece senaryomuz yukarıda 620'lere doğru devam. Link için bakalım. Burada da açıkçası şu 711 kaybedilmediği sürece şu 13 küsürlere doğru devam edecek bir periyot yaşayacağız gibi duruyor bence. Bu aylık bölgeler 11 küsürler tabii ki dirençli bölgeler ama 10-13'ler bence yeterli bir kar seviyesi. TRX'e bakalım. TRX'in aylık düşüşü olmadı. Dikkat edeceğiz. Biraz uzun vade daha büyük düşüş de olabilir. Buradaki süreç haftalık baktığımızda TRX'te yine 26.85'i kaybetmediğimiz senaryoda günlük daha kısa vadede şu 30 bölgesi mantıklı duruyor. Sol için baktığımız senaryoda yine 66'nın kaybedilmeyeceğini düşünüp yukarıki şu işaretlediğimiz bölge 130'lara doğru yükseliş mantıklı duruyor. Randa da günlük çok güzel. Şu 55 bölgesi mantıklı duruyor. Haftalığında burada bir kesişim yok. 34'ü kaybetmemek lazım. Bu şimdi haftalıklar güzel aslında. Yani tabii ki böyle kısa vade değil ama haftalıkların da diplerde olması yani klasik ayı bölgesi işte. Alıp biraz unutabilmek lazım. Kendi adıma da bir senaryo olarak acaba diyorum vadeli bakiyelerimi yani kâra döndüğünde kapatıp spot alıp bıraksak mı? Onu da copy trade açarız zaten sıkıntı değil ama düşünüyorum yani bir şeyler haber ederim. Haftalık baktığımızda FED için bir sıkıntı yok. Burada da 10 Ekim bölgesini kaybedilmemesi gerekiyor bence. Yukarı yönlü işlemi devam edecektir en azından bakın 22'ye kadar. 22'de benim iki alımım çıkıyor. Bir tanesi de şu 28'de. Hmm, Yani çok büyük bakiyeler olmadığı için şey yapmıyorum. Büyük bakiye olsaydı belki şu 28'e kadar da tutardım açıkçası. Güzel bir bölge orası. Hani aklınızda olsun. Riski tamamen size ait. Burada ada için yukarı yönlü devam edecek bir süreci düşünebiliriz. Şu bölge bence gayet mantıklı. Böyle baktığımızda günlük yukarı yönlü devam edecek bir süreç var burada da. Neo açısından gayet olumlu duruyor süreç. Haftalık bakalım. Yani burada da haftalıkta bakın şu bölge 2.41 kaybedilmediği sürece 3.81'e devam edecek bir süreç var. BNB açısından şurayı 5.67'yi kaybetmediğimiz senaryoda ilk etapta 860 önümüzde duruyor. Yani şu an bence
o risk alınabilir bölgeler güzel. Yani şuraya kadar hedeflenebilir. Daha yani bu karları da almak lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma zaten işlemdeyim. İşlemlerim açık. Görüyorsunuz. CZ açısından bakın haftalık süreç sıkıntılı. Yani CZ'de şu senaryonun olması çok olası. Burada bir yükseliş işte. Ama yine de haftalık kurtarmıyor. Bunun aşağı sarkması daha mümkün. Bu ne zaman o haftalık senaryo biter? 64'ün üstüne atar orada biter. Ama günlük böyle baktığımızda kısa vade işlem alınır mı? Alınır. Hedef olarak da şu 49.50'ler yine çalışır. Dok için bakalım. Dok'taki senaryomuz ne alemde? Dok'ta da şu bölge kaybedilmemesi lazım. 80 ama bakın 10 Ekim bölgesi. Ben hep kendi adıma sizlere dediğim yine unuttum açayım. Yani o bölgelerde ben işleme dahil olmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta o bir yerden dahil olacağız yani o işlemlere. Ya zarar da edebiliriz ama o alışkanlığımız olacak yani o disiplinimiz olacak. O doğru yer çünkü 10 Ekim bölgeleri doğru yer şu an için. Başka bir bölge oluştuğunda oraları konuşuruz ama buralar doğru. Haftalığında aşağı 10 Ekim'in aşağısına sarkmadığımız senaryoda ben yine burada da açıkçası güzel bir kar yani en azından şu 11'e kadar gideceğini düşünüyorum. Şu mum önemli. Mesela bakalım burada ne kar veriyor oraya kadar. %20 hadi 20 diyelim. Biz kısa vadede %20 kar bence güzel bir bakiye. Burada petrol tarafında işler haftalıkta biraz şu bölgeyi de aşarsa 66 yukarı yönlü devam edecek gibi duruyor açıkçası. Ee, Orayı da kazanırsa yukarı yönlü devam eder. Gidişi var yani. Günlüğe geçemiyoruz. Petrol zaten pahalı. Geçmeyelim. Şu bölgeleri kazanıp devam etmesi olası. Şurayı görmek, takip etmek lazım. 65. Yani bu hafta bittiğinde bu 65'i geçmiyorsak artık düşüş yönünü düşünmek mantıklı olabilir. Ethereum'da yukarı yönlü devam edeceğiz zaten. Direkt belli oluyor. Ben şimdi ikinci videoda bak tekrar çektiğim için böyle biraz daha çok hızlı da geçiyorum biraz ama benim için burada da 1.743 aşağı atmadığı sürece ilk etapta yine şu 3'e doğru yükseliş devam. Haftalık Ripple'da da bakın şu 1.100 bölgesi çok güzel bir bölgeydi. Ben yine burada 2'ye doğru bir yükseliş beklerim açıkçası. O bölgelerden ya da hadi buradan bile mesela 1.44'ten dahil olduğunu düşün işleme. Şu morlu bölge %40, %50 bir kar yani tercih tabii ki sizin. Alın ben asla bir şey demem. O mantıken bakın sizde ben öyle bakıyorum yani kendi adıma. Haftalık SC için baktığımızda şu bölge kaybı olmadığı sürece yine burada da şu 16 bölgesi güzel bir bölge. Gel Yota gel. Gel gel gel. Ya burada ben hatta alarmda öyle demin de baktım. Burada kayıtlar diyor şu 470 daha öncekiler herhalde. Şimdi burada ben şöyle oldu. Demin video çektim ya. Yani 60'lık olan yok. Nasıl silmişim herhalde anlamadım. Evet. 60 değil o 50 olacak. Şimdi burada haftalıkta bir sıkıntı yok. Ben 60'ın altına sarkmadığı sürece zaten yukarıdaki hedef bölgelerimi de bekliyorum kendi adıma. Daha bunlarla ilgili de yani bugün yarın 75 çıkıp güzel bir kar verecek. 85'in de çok uzayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir çarşamba falan muhtemelen oradan da kurtuluruz diye tahmin ediyorum. E, buradaki süreç güzel gidiyor ama olumsuz bir senaryoda işte 60'ta bir eklemem var. 50'de de diğer parite için yani 75'te çıkacak olan ekleme orada. Ona bakacağız. Burada 76 bölgesine 75'e bir beklentim devam ediyor. Orada red mi yiyeceğiz? Devam edebilecek miyiz? Ona bakacağız. Burada işler 59'un altına sarkmadığı sürece bizim hedef şu 58-168'di.
Eee, biz de aşağı yukarı 59 küsurlardan döndük. Bu bölgeyi kazanırsak daha yukarıdaki bölgeleri düşünürüz ama oranın direnç olarak çalışma ihtimali de yüksek. Ama şu 76 beklentimiz devam ediyor. Gümüş için baktığımızda düşüş devam etme olasılığı çok daha fazla bana göre. Haftalığına bir bakalım. Günlük baktık şu an. Haftalıkta zaten düşüş henüz oluşmadı. Bunun yani çok büyük olasılık şu 55-60'lara doğru bir düşüş daha mantıklı. Altın için şu 7.80'lere bir tırmanış şaşırtıcı olmaz. Oralardan tekrar dönüş olabilir. Günlükte de düzgün duruyor hala. Yani dediğim gibi şu bölgeler tehlikeli ama yani dikkat etmek lazım. TL dolar için baktığımızda düşüş net olarak konuşmak mantıklı. Normal bir parite gözüyle baktığımızda haftalıkta da şu bölgeyi aşmazsa yani 43.77'yi aşağı yönlü düşünmek mantıklı. Burada total 3'te haftalık şu bölge 641 aşağısı sarkmadığı sürece yani bu hafta önemli tabii ki hala. Yukarıdaki en azından şu 10 Ekim 767 ve ondan sonraki süreç şu 870'lere doğru şuradaki mum önemli. Yükseliş yani benim beklentim o yönde zaten. Şuradan baktığımızda haftalık olarak devam eden bir süreç var. En azından şu 10 Ekim'e doğru gidecektir. Yine olumluyuz burada da. Şu bölge bakalım bir bölgesi kazanılırsa şu 10 Ekim 1.20'lere doğru yol alacağız. Adı tarafında düşüş konuşmak daha doğru. Haftalığında yeni yaptı. Muhtemelen buradaki senaryo şu 10 Ekim bölgeleri 7.60'lar civarından bir düşüşe dönecek yine. Bitcoin tarafım çok böyle kararsız hala buradaki süreç. Ufak ufak aşağıda bizi karşılayacak tek haftalık bölge kaldı. 4 hafta öncesi şurası 2 hafta önceki bölge şu an test ediliyor. Kaybedilme olasılığı daha yüksek. Yine şu bölgeye doğru 58-42'ye doğru düşüş daha doğru duruyor. Günlükte böyle yukarı yapsa bile yani şu bölgelerden yine düşüş daha mantıklı. Ben açıkçası aşağı bölgeleri bekliyorum. Şimdilik böyle piyasa biraz da dediğim gibi ikinci video çektim mecburen artık şeyle diyemiyorum mecbur şansımıza. Burada da görüyorsunuz 43 işlemde 42 açık 42'si kapandı bir tane var. Bu short tarafta da bir tane var. Onlar da kapanınca tam olacak. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta olsun inşallah. Bol yeşilli diyelim. Görüşmek üzere ve bol kazançlar dileyelim. İnşallah da sesimiz gelmiştir bu sefer.